8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz uzman psikolog Elif Selim. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz. Sağ olun, Teşekkür ederim. teşekkürler. Şimdi bir ruh hastalığı diye bir şey var ya. Ruhumuz neden hastalanır Elif Hanım? Önce böyle başlayalım. Şimdi ruhumuzun neden hastalandığını anlayabilmemiz için önce normal durumda ne oluyor onu anlamamız lazım. Çünkü çoğunlukla aslında aşağıda, yukarıda ya da ara alanda gezerken aynı şeyleri yapıyor oluyoruz. Bu ne demek olduğu burada dursun, o tüpü anlatacağım birazdan. Şimdi normal durumda dünyaya geldiğimiz zaman fiziksel şeyleri çok kolay öğreniyoruz. Çünkü dokundum, hissettim, işte yürüdüm, düştüm, bu uygun değil, tekrar etmedim. Yani nasıl öğrendim aslında? Yaptığım şey işe yaradı ya da yaramadı. Biz tabii ki küçükken bunları çok geniş çapta ölçemediğimiz için zihinsel şeyleri, yaşam olaylarıyla ilgili çıkarımları da bu kadar basitçe kodlayabiliyoruz. Şimdi bu ruhumuz dediğimiz şeyde motivasyon tüpü ya da mutluluk seviyesi gibi düşünürsek eğer, orada bazı yaşam olayları yüzünden iniş çıkışlar yaşadığımızda, daha doğrusu bu oluşturduğumuz zihinsel kalıplarla ilgili vurucu yeni tecrübeler yaşadığımız zaman bu oynamalarda bazen ciddi iniş çıkışlar, bazen de belli bir alanda sıkışma oluyor. Bu sıkışma olduğu zaman diyelim ki işte bir takım iddialarda bulundum hayatla ya da kendimle ilgili. Bunları çok fazla tekrar söylüyorum kendime. Aslında kendimi telkin ediyorum bu konuda. Bunu kodluyorum kendime. Bunu kodladığımda da birçok olay esnasında bundan kaçınma yaşadığım için hareketlerim etkileniyor, özgürlüğüm etkileniyor. Bir yandan da tecrübelerimi kısıtlamış oluyorum bu yolla. Şimdi motivasyonum düştü. Düşüncelerin içinde sıkıştım. Bu biraz daha motivasyonumu düşürecek. Çünkü artık negatif düşüncelerle meşgulüm. Bunlarla meşgul olmak ciddi bir enerji harcamasıdır. O anı da kaçırıyorum. Geçmişte ya da gelecekte bir yerde sıkıştım. Bu sıkışma sonucunda da hasta hissediyorum artık kendimi. Hocam ön yargı ya da kararsızlıktan kastınız nedir? Şimdi bu altta ya da üstte bulunduğumuz zaman bazı iddialarımız oluyor, bazı ön yargılarımız oluyor. Mesela ben başarısızım diye düşünüyoruz ya da işte şans zaten beni bulmaz diye düşünüyoruz ya da ben öyle hissediyorum, bu bir sezgi, kesin bu düşündüğüm olay olacak diye düşünüyoruz. Bir düşünceye sıkıştım ama bir konuda, çeşitli konularda farklı şeyler düşünebilirim ama her konu için şunu söyleyebilirim ki hani olasılık görmüyoruz. İşte başarısızım ama koşulları değerlendirmiyorum, kişileri değerlendirmiyorum, kendi durumumu değerlendirmiyorum ve etiketliyorum. Şöyle düşünelim, mesela mükemmelliyetçi olduğunu düşünür ya bazı insanlar. Evet. Bazen sorduğumda bana şöyle cevaplar da geliyor, işte sivilcem olsun istemiyorum. Aslında normali istiyor, mükemmeli istemiyor. Ama mükemmelliyetçi olduğumu düşünürsen bunu o torbaya atıyorum, yani orada biriktiriyorum. Bu bir ön yargı benim için, incelemiyorum bunu. Dolayısıyla da bu ön yargıların içinde hapsoluyorum. Bir dünya yaratıyorum ve orada yaşıyorum. İddialardan bahsettiğim şey de bu. Hayat işte güvensizdir. Çok çabalarsam çok para kazanabilirim gibi. Ama bunu çoğu zaman yani böyle bir durumda olduğumuzu yani bu iddialarda daha doğrusu ön yargılarımızın olduğunu da bilmiyoruz. Bunu neden fark edemiyoruz? Şimdi cımbızlıyoruz çünkü. Her tecrübeyi alıp kaydetmiyoruz. Hepsine de aynı anlamı vermiyoruz. Mesela diyelim ki bir partnerle buluşacağım ve çirkin olduğumu düşünüyorum. O sırada bir telefon geldi o kişiye ve yüzü düştü ama ben onun bu durumunu hiç değerlendirmiyorum ve görmedim diyelim ki. Benden yeteri kadar hoşlanmadığı için yüzü düştü diye düşünüyorum. Dolayısıyla ispatlıyorum aslında zaten ben bunu. Onun için de fark edemiyorum. Yani hem bu duyguya sahibiz hem de etraftan bu duyguyu sürekli besleyecek şeyleri de üzerimize alınıyoruz gibi düşünüyorum. Aynen doğru mu? öyle oluyor. Aslında hani duyularımız çok çeşitliymiş gibi ya da işte belirli eşikleri algılarmış gibi düşünüyoruz ama biz bir kodlama yaptığımız zaman duyularımızın eşiği değişiyor, kısıtlanıyor. Her şeyi görmüyoruz. Mesela övgüleri duymuyoruz. Atıyorum onun acındığı için yapıldığını düşünüyoruz ya da birisi herkese aynı şekilde davranıyor ama bize yapınca anlam veriyoruz ona gibi. Peki hocam nasıl daha iyi oluruz? Bu enerji tüpünde nasıl hareket edeceğimizi iyi anlamamız lazım ama tabii ki de bu söylediğim şeyler ciddi boyutta bir problem yaşıyorsak zaten onu izleyerek çözmemiz zor. Hafifletebiliriz, hani olanağımız yoktur, elimizden geleni yapmakta yine de fayda var ama daha çok hani çözülebilir durumdaki şeyler için söylüyorum. Şimdi biz bu düşüncelerle çok fazla meşgul olduğumuz için o anda ne olduğunu çoğunlukla kaçırıyoruz. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şimdi diyelim ki ben geçmişte yaptığım, yaşadığım şeylere çok takıldım. Aklım orada. O anda ne yaptığımın farkında değilim. Aslında çok da ilgilenmiyorum. Beni motive ediyor mu, etmiyor mu farkında değilim. Dikkatim hep burada. Bu tüm süreç dikkati yönetme işi aslında. Şuna takılıyoruz biz.
gerçek zannediyoruz problemimizi. Değiştirilebilir, azaltılabilir bir şey olduğunu bilmiyoruz. Şimdi diyelim ki babamızı kaybettik. Bu üzücü bir şey. Üzüleceğiz zaten. Ama babam benim hayatımda çok işlev görüyorsa ve ben bunları tek başıma yerine getiremiyorsam ve farkında değilsem, bu eksikliği buraya ekliyorsam, işte bu kısmı hastalık kısmı. O zaman bu idare edilemez bir boyuta geliyor. Zorlaştırıyor işi şu kısım. Halbuki bu ağırlıkları attığımız zaman bu normal bir şey. Bu da neden? Üzülmek kötüdür. İşte atıyorum çocuğun oyuncağı kırılır. Üzülme, yenisini alırız. Bu gibi altyapılar oluşturuyoruz ya çocuklarımızda. Yetişkinliğimizde de devam ediyor bu. O yüzden üzülmenin kötü olması, bu gibi şeyler de eklendiği için ittirmeye başlıyoruz bu problemi. Başka bir yerde arıyoruz. Aslında ben bu kadar çok neden üzülüyorum? Babamı kaybetmemde arıyorum ama cevap orada değil. Benim bir öz hayatım yok, kendime yetemiyorum, bir kişisel alanım yok. Şimdi problemden uzaklaşmış oldum. Böylece çözme olasılığım iyice azaldı. Ve şöyle zannediyorum, ben bunları düşünüp durursam çözüme ulaşırım. Öyle zannediyorum. Mesela partnerimin beni aldattığını düşünüyorum ama emin değilim. Ne yapacağım? Anılarımdan veri topluyorum. Öyle olsaydı ama o sırada telefonunu ters koymazdı. Sonra patır patır negatif düşünceler geliyor aklıma. Daha önce bir düşünceden bahsetmiştim, şimdi 2 düşünceden bahsediyorum. Önce bu negatif olanı ispatladığımı zannediyorum kendime. Bu tabii ki benim o tüpteki motivasyonumu aşağı düşürdü. Ama emin olamam, beynimde aradığım için bilgiyi net ispatlı olsa zaten düşünmeyeceğim. Şimdi ben saçımın ne renk olduğunu düşünmediğim gibi onu da düşünmeyeceğim. Yani ben bunu düşünerek çözeceğimi zannettiğimde bir süre sonra ama öyle değil ya deyip pozitife de geçebilirim. Tekrar tekrar aynı şeyi yapıyor olmam. Tek bir düşünceye saplandığımda da, zıt 2 düşünceye saplandığımda da kritik şey aslında bunu tekrar yapıyor olmam. Bir defa değil, birçok defa. Daha sonra diğer teoriye geçtim ve aslında beni aldatmadığına ikna ettim kendime. Bir süre mutlu oldum, sonra tekrar. Buradaki şunu kaçırıyoruz biz. Çözmeye çalıştığımızı zannederken aslında kötü hissediyoruz. Bırakmamız gereken şey şüphelenmenin kendisi değil. Bunu düşünerek yapamayacak olmamız, bunu fark etmemiz gerekiyor. Aslında meşgul olduğum şey yüzünden kötü hissediyorum. Şimdiye gelsem, geçmişte yaptıklarım, gelecekte olanlardan çıkıp şimdiki zamana gelebilsem, nelerden zevk aldığımı görebilsem, bu tüpün içinde hareket edebilirim. Biz kötü olan gerçektir ya da sıklıkla olan gerçektir diye düşünüyoruz ya, öyle değil aslında. Onlar oynuyor ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla buluşup motive olduğumuzda nasıl burada düşünüyorsak, aslında bunu sağlayabiliriz. Aslında sadece bunu sağlamamız da gerekmiyor. Dediğim gibi bu kadarcık üzüntü çok normal. Çünkü üzülmenin kendisi değil, direnmek kötü. Direnince geçmiyor. Şimdi aşağıda seyretmeye alışmış bir kişi yukarı çıktığı zaman aşağı düşecek tabii ki tekrar birkaç gün içinde bunu sağlamazsa. Ve şöyle düşünecek, benim zaten bulunduğum alan bu. Yani o bir yanılgıydı, gerçek olan bu. Ama öyle değil tabii ki. Bu tüpün içinde hareket ederek daha iyi hissedebiliriz. Motivasyonumuzu arttıran, uyku ve beslenme dışındaki şeylerden bahsediyorum. Mesela irademizi kullanmak, biraz daha başarılı olmak, hedefe yönelik hareket etmek, daha planlı olmak, bunların hepsi motive eder ama kişiden kişiye de değişir. Hocam hep kötü duyguda ya da hep iyi duyguda kalınamıyor zaten. Bir denge var arada. Doğru değil mi? İyi ya da kötüyü Onu anlayamayız. anlamak gerekiyor kesinlikle. Onu anlamak büyük bir rahatlama sağlıyor. Her birinde feleğin çemberi diye düşünüyorum ben bunu. Hani aslında 3 boyutlu da düşünmek lazım. Biz şimdi 2 boyutlu düşündük yukarı aşağı diye. Sağa sola da koyayım 2 olsun çaktırmadan. Ama 1 değil, evet. Şimdi bunu küre gibi düşünürsek eğer çok yönlü bir hareket var aslında orada. Yani biraz iyi, biraz kötü, daha karışık, çok iyi hissederken, çok başarılıyken, çok cinsel olarak itici hissetmek partnerine karşı. Hepsi karışık. Ve bunun tam olmasını beklemekten de biraz vazgeçmek gerektiği gibi aynı zamanda da belli bir noktada bulunmak değil de toplamda belli bir dengeyi sağlamak çok daha faydalı. Kesinlikle. Peki buna rağmen, yani bu telkine rağmen veya kendimizi hala iyi hissedemiyorsak o zaman ne yapmak lazım? Şimdi tabii ki bunun en temel cevabı profesyonel bir destek almak. Fakat bazen bu ulaşılabilir olmuyor. Biz buna çok açık olmayabiliyoruz. Bazen anlatmak istemiyor olabiliyoruz. Çok uzun sürmüş oluyor, kabul edemiyor oluyoruz. Çok çeşitli sebeplerle bunu almayabiliyoruz ama sevdiğimiz, güvendiğimiz birkaç kişiden fikir almak, yönlendirme istemek, tabii ki kimseyi çok bunaltmadan veyahut da bu bilgileri kullanmayacağına emin olduğumuz kişileri seçerek zaman zaman içimizi boşaltmamız da gerekir. Çok güçlü görünmeye çalışıyor olmak da yorucu bir şey çünkü. Artık her şey var. Sosyal medyadan iyi uzmanlar bulup takip etmek olabilir gibi şeyler yapabiliriz. Peki böyle bir profesyonel yardıma ihtiyacı olduğunu şu an izleyiciler açısından soruyorum.
kişi nasıl karar vermeli? Yani bu içinde bulunduğu durumun farkına varamıyor çoğu zaman insan. Yani hani ya ben kendimi çok kötü hissediyorum, gideyim bir yardım alayım gibi bir şey olmuyor. Burada bir eşik noktası var mı? İşin klasik olarak hani denir ya, kendisi rahatsız oluyorsa ya da çevresi rahatsız oluyorsa diye. Bunlar tabii ki hani en temel cevaplar ama şimdi bazen şöyle oluyor. Kişi o kadar uzun yıllar o alt seviyede yaşıyor ki ona o normal gelmeye başlıyor. Şu oluyor mesela tedavi sürecinde. Başta 50 diye puanladığı şeyi 20 diye puanlıyor. Ne kadar düşükmüş motivasyon seviyem. Onu da fark etmeyebiliyor. O yüzden dediğiniz çok doğru. Hele ki o noktada şöyle oluyor. Artık o hani iddialar demiştim ya, onlar çok katılaşmış oluyor. Bir esneyememe problemi de diyebiliriz buna. Ben bazen şunu düşünüyorum. Evrimin kendini gerçekleştirmek için bize verdiği bir özellik diye düşünüyorum bunu. Çünkü bunu yapmadıkça bu artıyor. Benim genel gözlemim bu. Biz bunu yapmadıkça, esnemedikçe, inatla farklı açılardan bakmadıkça, olmadığı halde aynı şeyleri denedikçe ruhumuz büyüyor ama elbise dar geliyor. Yani davranışlar yetmiyor. O zaman da şöyle oluyor. O anda orada yine aynı dürtüye kapılıp o tepkiyi veriyoruz. Ama yarım saat sonra, bir saat sonra kişinin farkındalığına göre, o konuda ne yaşadığına göre 4 gün sonra, 2 ay sonra ben çok büyük haksızlık etmişim. İşte aslında ben kabalık etmişim. Aslında orada benim bir şey yapmam gerekiyordu. Sonra aynı olay başımıza geliyor. Yine biz aynı şeyi yapıyoruz. Yani o elbisenin değişmesi aslında ne demek? Hani bu 7 ila 10 yılda bir kimlik değişimi yaşarız denir ya. Şimdi o kimlik değişimi esnasında atıyorum ergenlikten genç yetişkinliğe geçeceğim. Çok kritiktir o evre çünkü öğrenci gibi giyinmek ister ama kadın gibi de giyinmek ister ama oraya ait hisseder ama onu da yapmak ister. Böyle bir türlü kendini konumlandıramaz. Bu yorucu bir şey çünkü bir sürü beyinde yapılanma değişikliği oluyor. Bir sürü şekil değişikliği, çok fazla enerji harcama demek ve çok fazla deneme yanılma demek. Bazılarımız bu noktada şunu seçiyor. Kötü de olsa bildiğin yol iyidir. Kişi çok kötü durumda olmayabilir. O şeyin daha iyisini yaşamak istiyorsa veya yapmak istiyorsa böyle bir yardım almalı, alabilir. Elif Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok ederim. güzel Teşekkürler sohbet hocam. oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta konuğumuz uzman psikolog Elif Selim. Ruhumuz nasıl hastalanır konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. Şimdi 8'de Sağlık kaldığı yerden devam edecek.